Babaannem yaşlı olduğu için 1881'de babaannem dünyaya gelmiş. 3 abisi varmış. 3 de küçük kız kardeşlermiş. Annesi onu bak kız kardeşini suyunu ver, ceketini e, öksürüyor, kardeşine bakmadın der. Babaannemin biraz saçını çekermiş. Ablasın sen. Bir yaşmış araları. 3 kız kardeş. Böyle bir aileden gelen bu babaannemin babası çakmak ustası. Çakmaklarmış ismi. Efendim baba çok muhterem, ayenmiş. Yani bu belediye işleri, kasaba işleri, halk, bu varlık, yolluk, ölüm, kalan, doğum bilmem ne gibi. Çok muhterem bir babam vardı. Ama abilerimi Çanakkale Harbi'ne aldı gittiler. Babamın kanadı kırıldı. Babam artık şaşırdı. Hanım bu kızı evlendirelim, bana bir şey olursa bir tutunak, bir insan, aile. Annesi de cevap vermemiş. 13 yaşında hiç bilmediği, tanımadığı gene çakmaklar olan akrabası ve bu ev gibi büyükçe bir eve gelin gitmiş. 13 yaşındaki çocuk dokumacılık yapabilir, ne ev yapabilir. 7 tane teyzesi varmış beyefendisinin. Bu teyzelerin bir kısmı dulmuş. Eve gelir, yardım eder, yatılı kalır. Çağmasır ipek oyular, ipekçilik iyi kazanırmış dokumacılıkta. Ve zengin bir aileye girdim. Çok şanslıyım. İstediğim zaman yatıyorum, istediğim zaman kalkıyorum. İstediğimiz zaman kalfalar, yardımcılar. Yani ben bir şeye düştüm. Bir göle düştüm. Bu şekilde 9 yıl çocuğum olmadı. 9 yıl sonra oğlum oldu. Sonra 5 evladım oldu. Sonra malum savaşlar, Osmanlı, 92 savaşı babaannemden işittirdim. Bunlar geçti derken 1906 savaş. Bu biraz da hoca hanım da tekrarladı. Ben de çenem durmadan lappadak ortaya attım. Efendim bu kasaba 10.000 nüfuslu, hep kadın, hep Çanakkale'ye giden gelmemiş. O minik kızcağızlar büyümüş, evlenecek ev yok, eşya yok. Teyzesinin evine gelin olmuş. Ama bu bir beslemelik gibiymiş. Çünkü teyze dul. Oğlu yok, ev değiştiriyor. Bu kadınlar hep hizmetçi, dokumacılık, hamdolsun namusumuzla ve bu kasabada Yahudisi de var, Ermenisi de var, Rumu da var. Evlerin şekli ifade ediyor. Hala daha orası Körfez, hala 10.000 nüfuslu. Hala orayı ben pek sevmiyorum. Doğduğum yer bu ev, bu bina, bu köy. 15 yaşıma kadar oradaydım. Babam rahmetli oldu. Ben evleneceğim, İstanbul'a gideceğim. Annem ağladı, sızladı. Sen çocuk musun? Başına neler gelir? Gitmeyeceksin. Hayır, gideceğim. Ve deli kız. Dediğim gibi İstanbul'a geldim 1956. 1955-56. Özkan bilir. Çünkü benim eksiğimi, yalanımı Özkan bildirir.
Efendim 1955-56 Dumlupınar, Denizaltı Çanakkale'de babamın evinde işittim. Ondan sonra ben İstanbul'a. Tarih olarak bunları söyleyebilirim. Adet usul üzerine dom 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 gittim. Gittiğim evi hiç sevmedim. Çok fakir, çok fakir. Allah'ım! Sanki ben cezalandırıldım, evlenmedim. Ama oğlan güzel, eli yüzü düzgün. Tırnağını yaratamam. Olsun, biz ikimiz geldik. Hor hor. Abdülhatif Sofi Paşa Konağı'nın bahçesinde yeni yapılmış 3 katlı apartmanımsı. Nohut oda, baklava. Olsun olsun 65 metrekare. Olsun. Tarih. Ve önümüz hor. Kavadar apartmanı, biraderler apartmanı, konak 1, konak 2. Deve gibi apartmanlar, 11 kat. Fatih'ten esen rüzgar gelir. Evimiz güneş pek görmez. Çıkalım, nereye çıkalım? Çıkamayız. İstanbul'da ev bulmak mesele. İstimlakler Yenikapı'ya doğru. Boyahane, küçük ticarethaneler bilmem. Ama iyi oldu. Ivır zıvırlar, pislikler aktı gitti Yenikapı'ya kadar. Şimdiki gördüğünüz yerler, şimdiki caddeler, Valide Sultan Camisi, Pertev Nihal Okulu. Bunun yanından gelir geçer sebze meyve alırım Çukurpazar'dan. Yavaş yavaş evime giderim, yeni gelinim. 2 yıl sonra oğlum dünyaya geldi. Bebekli oldum, anne oldum. 5 yaşına kadar oğlumla oradan biz çıktık. Oğuzhan Caddesi, durağı, otobüs durağı, Vatan Caddesi. Bir tarafımız Akdeniz Caddesi, diğer tarafımız Halıcılar Caddesi. Karşımız o ve bahçeydi, açıklıktı. Sen misin oraya yerleşen? Bir orada, bir burada, bir saunaydı, bir bilmem ne. Deve gibi apartmanlar çevirdi. Biz orayı da bıktık. Çünkü sokak içi. Araba aldık, araba park edecek yer yok adamcağız. Kızlar söylenir. Daracık yer, Allah buradan kurtarsın bizi. 12 yıl diyor oğlum kaldık orada diyor. Öyledir ve oradan çıktık. Vatan Caddesi'nin devamı Emlak Kredi Bankası ev yapmış kendi memurları için ama düşünmüş taşınmış satılığa çıkarmış. Aldık oradan bir daire. Çok müşküllü bir dairemiz oldu. Önümüze metro yapıldı. Bu metro yapılırken salıncak gibi sallandı ev. Yani 5 yıl falan çamur, ayakkabılar, pantolonlar. İstanbul ama köyde gibiydim. Çamaşır yıka çamaşır. Allah'ım yıkadığım çamaşır kirli olarak alırım. Çünkü motorlar, arabalar malum. Daha sonra da zift yapıldı. Bu zift yapılan makineler hiç başka yer kalmadı sanki. Önümüzde koca ev. Kızım bu makineler, bu bina şeyler, aletler inan insan karınca gibi kalır. Bunların yağ kokusu. Çünkü yağlanıyor onlar. Bunların işi, pası, dumanı. Ne oldu gene ben ev hanımı oldum. Yani şu İstanbul'da kapıdan çıkıp da bir gün bir yerde bir kuruş para kazanmadım. Ama evimde becerebildiğimce giydiğim elbise, oğlumun elbisesi, kocamın gömleği, pijaması. Ya halbuki İstanbul'da hazır şimdi tabii.
Git bir pijama al. 15 günde bir pijama dikerdim kızım. 10 günde kocama bir pantolon. Diktiğim pantolonu da kocam beğenmez. Gizlice Mahmut Paşa'dadır kendisi. Anadolu'ya kız kardeşi var. Kız kardeşinin beyi var. Öteki kız kardeşi. Onlara ne yaptın yeni pantolon? İşte cebi dar yapmışsın da cebinde para düşüyor da para var da sanki yalan. Yani ben ne sigortalı olabildim ne sağlık kağıdı olabildim. Ben Anadolu'dan gördüğüm terbiyeyle yine Anadolu İstanbul. Peki ben bu İstanbul'un meşakkatini, şaşasını niye çektim? Değil mi? Of, 10 yıl sonra ikinci oğlum. Saçımı süpürge ettim. Okusunlar. Her sabah okula götürdüm. Okuldan getirdim. Servis arabasına vermedim oğlumu dövmesinler. O yıllar özel yeni nesil vardı Cuma Pazarı'nda. 2 cadde gönderemem bu arabaların altından geçmek. Molla Gürani Caddesi'ne yürüyerek ama yürürken hep Allah'ım elhamdülillah okurum. Allah'ım kötülüklerle karşılaşmayayım. Aman araba yıkarlar, o araba suları öyle kenardan cambaz gibi. Yani oğluma hadi oğlum okula git diyemem. İskenderpaşa okulu yakınımızdaydı halbuki. İşte özel yeni nesil 5 yıl çok güzel, iyi aile çocuklarıyla yetişti. Ortaokula gelince benim artık param yetmedi. Dikiş dikip de taksit ödeyeceğim de 3 taksit öderdim. Ama yanılmışım. Ayağımdaki pabucu satıp gene özele verecek. Özel çok güzel okul. Aldık Şehremin Lisesi'ne koyduk. Şehremin Lisesi'ne gene korktu. Gene Oğuzhan Caddesi'nden çık, karşıya geç. Her sabah bir anne için. Çok zordur kızım. Kucağında bebeğim, ikinci oğlum. 10 yıl arada. Peki. Sonra buradan aldık, Vatan Caddesi'ne yerleştirdik. Anne Vatan Caddesi'nde kültürsüz aile çocuklarıydı. Ben sağıma soluma bakarım. Ne bileyim kamyon şoförünün oğlu, Mavi'nin oğlu. Okuyup da ne yapacağım? Benim babam tır şoförü yapıyor, şu kadar maaş alıyor. Yani bu anneler, babalar böyle gönderiyor. Bunlar ateşli çocuk değil. Benim oğlum ateşli çocuk, çalışkan çocuk ama diğer biri gelir, subay hanım. Benim çocuğum birinci olsun. Hayır, birinci çıkacak oğlum, merasim böyle yapılacak. Fakat bizim yarım not eksik, onun çocuğu birinci oldu. Bu birinci olmak, takdirname almak, bunlar çok önemli şeyler. Biz ne yaptık? Dolaba koyduk takdirnameyi. Üniversite, ben mimar olacağım. Ben işte bilgisayar mühendisi olacağım. Olamıyorsun işte. Yanlış takdir yani seçmeyle, yanlış 600 puanla mimarlık. Ayrıca onu seçkin aile çocukları yerleştiriliyor. Üniversite şimdiki kadar değil. Çok seçkin aile. Çünkü okul bitince ona iş çıkacak. O mimarlık, mühendislik kolay değil. Arkada anne tıkanık. Anne ilkokul. Annenin görgüsü, bilgisi o kadar değil. Ben çay demleyip de öğretmeni evimde ağırlayıp da yapmıyorum. Sosyalleşmem yok. Ne oldu? Güdük kaldı. Kanadı kırık çocuk kaldı.
Demek ben hayal görmüşüm. Ben bunlara ikisinde okuttum. Yani babam mecburen Mahmut Paşa'da evini geçindirecek. O adam işini gücünü bırakıp okulun peşinde mi gidecek? Ders peşinde mi gidecek? Gelir. Yoruldum Mahmut Paşa. O kadar çirkin ki hanım. Şöyle oturup gelip geçene baksan başın döner. Ay bıktım şu Mahmut Paşa'dan. Allah beni buradan kurtarsın. Kurtaramaz çünkü ekmek paramız. Günübirlik. Tekstil üzerine, vanila üzerine, sonra bu şu astarlık üzerine bunun toptancılığına başladı. Adamcağız demek ki 75 ama kemik yapısı, nüfus cüzdanı 72. Allah gani gani rahmet eylesin kızım. Beni hastanelerde dolaştırmadı. Hastaneye yatıp da evdekilere ben hastayım demedi. Adam yürüdü gitti. Orada yemeğini yemiş, çok aceleymiş güya. Gitmiş suyunu içmiş, diş fırçası. Daima diş macunu, diş fırçası cebinde. Tarak cebinde. Adamcağız çok temiz insan. Hatta bazen çorabını öğlen çıkarır, ayaklarını yıkar. Temiz bir çorap giyer. O kirli çorabı getirir. O kadar temiz, o kadar efendi. Mahmut Paşa'nın gülüydü derlerdi. Ama bu Mahmut Paşa'nın gülü gül getirmedi eve. Bir tek gül. Bit getirdi kızım. O mallar, mallar öyle bir fenadır. Kirpiklerine kadar adamcağız. O balyeler bizim değil yalnız. Ortalık. Sultanahmet böyleydi kızım. Aslanhan'da dükkanımız vardı. Ama o adamcağız ölünce ben o dükkanımızı iflas ederiz diye gittim dilekçe verdim. Bağkur'a bilmem öyle. Bana öyle dediler. İmza attım. Dükkanı da kapadım. Alacaklıyı da alamadım çünkü dükkan kapandı mı o çekler bilmem neler yatıyor kızım. Bir ağladım bir ağladım. İstanbul caddeleri dile gelse de söylese. Nihayet bir gün artık intihar edeceğim bu un kapanında. Selam. Selam mağazasından 7 milyar lira alacağım. Tarihi geldi. Elimdeki çeki aldı. Şöyle bir kalemle bir şey yaptı. Memur. Yani bu gazete partisi kadar da değil artık. Çünkü hile yapıldı. İşte oraya elime aldım. Gittim otobüs durağına bir attım kendimi. Atarken biri kolumdan tuttu. Kadın sen şaşırdın mı? Beni dolandırdılar. Ben bittim. Bak dedim 7 milyar. Bugün ödenecekti. Ödemedi. Üstelik de bunlar İstanbul giyim. Selam giyim. İslam giyim. Sakallı İskenderpaşa Camisi namaz kılanlar. Bu benim büyük oğlum gider onların dibinde namaz kılar. İskenderpaşa Camisi'ne gider gelir. Büyük oğlumun sayesinde amca bizden mal alın. İnsanlar kimisi dengesiz olur, kiminin aklında bir şeyler olur. Yani ticaret hileli kızım. Belki iyi yaptım, belki ben kendi ayağımı kendim bağlamışım. Bizim ticaretimiz bitmiş. Ben beceremek, ticaret yapan insan böyle bir ev, akşamları dul kadınlar toplayacaksın, yemek yedireceksin. Bu bir şey, nedir, reklamdır. Bunlar iyi, bunlar zengin. Bunlardan kumaş alalım. Ben onu yapamam ki. Ben evimle mi uğraşacağım? Onlarla mı? Bu kısmet böyleymiş. Çok şükür aç değiliz, açık değiliz.
Evimizdeyiz, kirada değiliz. Evimiz güzel, cadde, bol güneş gören, yeşiller, ağaçlar birbirinin içinde. Caddemizi çok güzel süpürüyor belediye. Caddemizin bakımı inan şu İstanbul'da belki başka yerde yok. Gece yarısı kalkar süpürürler, gündüz süpürür. Ağaçları yıkarlar belediye. Bu bakıma çok şanslıyım diyorum. Şu manzara, şu güzellik. Değil mi kızım? İstanbul gibi yerde, rutubetli evlerde, nice onlar da 9 ay, onlar da insan, onlar da okudular, tekâhüt oldular, evinin yolunu bulamadı. Torun var, evlat var, kız var, damat var, hastalık var, okulun masrafı var. Tekâhüt aylığı yetmiyor, yardım edemiyor. Karagümrük burası işte. Şimdiki oturduğumuz yer. 49 yıl dedi Özkan. Dün burada konuşuldu. Demek 39 yıldır Sulu Kule. Bir zamanlar tabii ki. Şimdi neydi o? Gaz için bilemeyeceğim şu anda. Neyse. Spor kompleksi, yüzme havuzu belediyeye ait. Ondan sonra bu doğal gaz için resmi daire. Bütün İstanbul bize geliyor. Diğer yandan köy göçmen bürosudur. Valiliğe bağlı. Buradan pasaport yapmak için insanlar gelir. Şimdi buraya gelirken beyefendi arabasında bak oğlum dedim buraları böyle ne yapsınlar teyze dedi. Pasaport alacaklar. Köy göç müdür, köy bir şeydir. Bu maliye. İstanbul'un maliyesi bizim orada. Polis, emniyet bizim orada. Yani İstanbul'un can damarındayım ben. Tabii biraz ayak altı. Tabii insanlar var. Kızım beğenmiyor. Anne buraya satıp gidelim, buralardan gidelim, buralar kalabalık, buraları herkesi var. Ne yapalım ya, İstanbul böyle. Bizim zamanımızda Sulukule arkamızda bayağı biraz gidiliyordu. Sulukule artık mezbelelik bir yerdi. Çıplak ayaklı çocuklar, kadınlar çay demler sokaklarda. Temiz hava alır. Evler küçük küçüktü. Başaran, Hamit Başaran artist. Bu Sulukule'yi eline aldı. Burada muhtar oldu. Hamit Başaran bu Sulukule'yi tamamen değiştirdi. Güzel oldu. Ama tabii Mahmut Paşa'yı Sulukule'ye getirdi. Affedersiniz, kağıt mendil var. Onu arıyorum. Efendim, milli eğitimin beslenme sepeti, çantası, bütün Anadolu, hatta Almanya, böyle bir yer, iş yeri oldu. Sulukule çok güzel oldu. Kadınlar sokaklarda Tokyo yaptılar. Hem çocuğuna baktılar. Evet, Sulukule biraz hoş kelime değil ama gün ışığı, rutubet değil, Mahmut Paşa'daki gibi bodrum katlarda değil, imalat. Hamit Başaran kimse yok mu? Bir dizi çıkarttı. Bu kimse yok mu? Bu Sulukule'de devamlı film yaptı. Ve Sulukule'miz Türkan Şoray Sulukule'de. Sibel Can, Sibel Turnagöl
Hemen yanımda komşum. Ama iyi insanlardı. Hani pek öyle bir çare değillerdi. Artist oldular. Daha da var. Gökhan var, bilmem ne var. Yani bu televizyonda bir küçük kızımız var. O da arkamdaydı. İkiz kardeş onlar. İki kız kardeşin ikisi de televizyonda. Spiker olanı var. Yani Sulu Kule verdi. Evlat verdi. Sulu Kule'de müzik akademisi yapıldı. Bu müzik akademisi ailelerle habersiz oldu. Yani Tara sıkışan Sulu Kule kurtardı. Arkada Bayrampaşa Mezarlığı ve Yahudilerin sanıyorum kilise yapıldı. Çok güzel. Şimdi dışarıdan gelip orada ziyaret ediyorlar ve gerçekten çok güzel oldu ama mezarlıklar arası. Peki İtalyan kilisesiymiş. Yerden restore edildi. İtalya'da benim yaşımdaki gibi kadınlar, hamilineler, onlar da sıkılıyorlar. Onlar da torunla geçinemeyince geliyorlar 15 gün, bir ay bedava. Ah diyorlar, 3 yaşında gitmiştim buralarda. Kıymetini bilin. Ne güzel kapımız var ve gitmek istemiyorlar. İtalya'da böyle, Yunanistan böyle, bu aile ortamı, tabii kuşak farkı. Torun okula gidecek, torun. Nohut oda bakla sopa. Yani sade bizde değil bu idare. Hiç o düğünlere gitmedim. Mübareklerin düğünü hiç bitmedi kızım. Fakat buraya zenginler gelir, dansöz oynatır, paraları saçarlar, havaya kurşun atarlar. Çok korkardık. Saat 7 kapıyı kilitleriz. Kesinlikle ve kapı dışarı çıkın. Yani hapishanede gibi yaşadık baştan. 6-7 yıl. Şimdi bunlar bir iki bez parçası şöyle sıralarlar. Maksat düğün değil. Bunlar para kıvırırlar buna. Küçücük taban için bir lokma bir şey. Bu İstanbul'dan zenginler gelirlerdi. Bu dansözler hanım oldular kızım. Neydi o? Spiker. Televizyonda yapan bir spikerdir. Bayağı da yani benden 10 yaş küçük. İşte böyle. At arabaları Mahmutpaşa'da yük taşırlar. Bir yerden bir yere taşırlar. Şimdiki gibi motorlu araç pek yoktu. Allah var, çok kafalı insanlardı. O arabaya bindirmek, indirmek, kızak yaparlar o laleliden. Sırtında çekerler o at arabasını. Nakliyeciydiler. Ayı oynatırlar, ayıcılar vardı, hepsi vardı. Gene de ağlaya geldim oraya. Çocuklarım okula gidecek. Biz buralarda yaşayamayız. Ağlasan da, sızlasan da biz buraya gideceğiz. Yapısı çok güzel, sağlam yapıldı dedi eşim. Ne yapalım, kısmetmiş. Keşke o komşularım hiç gitmese. Anadolu hayatıydı. Ve kız gelin, kalkmadın. Bu saat oldu. Kalk. Pencereden tık 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 vururdu karşı komşum. Kalkarım, sobayı yakamam. Sobayı o yakıverir. Çünkü ben Şakir Zümre sobasını beceremez. Ah ah ah. O teyzem koşu yolu Göztepe'de
hala yaşıyormuş. Nurlar içinde yatsın diyeceğim ama hayatta. 2 oğlu vardı. Bir de Tosyalı bir teyzem, Zehra Hanım teyzem. Karabacaklar denirdi. Su alırdık da o tarih değildi. Sonradan yapılmıştı. Hor çeşmesi, hor mescidi, cami değil mescitti, küçüktü. Kadınlar sen çekil ben kılacağım sen. Merdiven basamaklarında filan kadınlar namaz kılardı. Çünkü gidecek gelecek yer yok. Bu bir eğlence, bu bir şey Müslümanlık. Böyle Ramazanlarda benim kayınvalidem geldi. O giderdi. Ben çocuk olduğu için camiye gitmezdim. Çocuğumu alıp da otobüse binmedim. Mikrop var, aman dikkat et, nezle var, grip var, salgın var. Tabii ki ya çocuğum ya gezmek. Biz pek öyle uzun uzun gezmedik kızım. Pazar günleri arabalara binilmez, et yığını. O vaziyette gidip rezil olacağına otur evinde. Biz orada böyle işte geçtik. Alışveriş Çukurpazar vardı Aksaray'da. Sebze meyveye oraya giderdik. Oradan benim eşim Mahmut Paşa'da o alır, ben numune veririm şu elbise, şu kumaştan. O getirir, ben dikerdim. Burada mecmuası, ondan çizerdim, yapardım. Komşum da gelirdi. Hep o benim provamı yapardı. Bedava kıyafet giyerdim. Peki çeyiz, bebek çeyizi, bebek kundağı, bebek karyola örtüsü, bebek. Tabii parayla tabii. 15 gün gibi kısa bir zamanda bir bebeğin takım elbisesi, kundağı, yastığı, yorganı yapardım. Bir aylık kazancım benim kocamın kazancından daha iyiydi. Renkli ipliklerle makineden nakış, Çin iğnesi, bilmem ne, kelebek, arı, kuş, küçük küçük bebek kıyafeti. Hem hafiftir hem makinede rahattır. İnsana oyalar. Bu şekilde geçti benim hayatım. Efendim sabah kalkarız. Zerzevatçı, atın sırtında, köfenin içinde. Maharetli bir amcaydı. Naylon torba yok. Tepsi elimde inerim. Amca bana bir avuç taze fasulye örneğin. 2 soğan, 10 tane biber, 4 tane domates, bir salkımcım. Tamam kızım bu sana yeter. Peki amca teşekkür ederim. 1 lira veririm. Bu 1 lirayla biz bu aldığımı o gün yaparım. Yarın mesela 2 gün sonra, 3 gün sonra patates verir amca. Tamam. Zerzevatçı geçti. Yoğurtçu elinde çanladı. Ama hep aynı saatte, aynı yerde adamcağız. O da Safranboluluydu. Allah rahmet eylesin. Adam kaç yıl o yoğurt tepsilerini omuzunda. Evet tabii. Kimi balıkçı balık satar, kimi ciğerci satar. Tabii ki bunlar hijyen, belediye. Sonra yasakladı ama haklıydı belediye. Çünkü o mikropluydu, biraz açıktaydı. Tiyatro, bu Muratpaşa Camisi'nin hemen üstünde bir mezarlığı temizlediler, tiyatro yaptılar. Oraya giderdik, yaya tabii. Evden çıkar. Bir de Azap Kapı'da vardı, tiyatroya giderdik. Yani hapis kalmadım. Bazı akşamlar giderdik. Ekseri tiyatroya giderdik. Yok gitmezdik. Çünkü kocamın saati Mahmut Paşa'daydı.
Orada gitmezdik. Fakat bu Vatan Caddesi'nde Luna Park vardı. Onun karşısında bir iki gittik oturduk ama eşim gelmedi. Nerede karı koca yan yana gezmek kızım? Nerede? Ama gene de iyiydik. Almanya'ya gidenler döküldü. Daha beter oldu. Aile yok oldu. O yıllar öyle yıllardı. Küçük küçük taşlıklar, narin akan su. O suyun üstünden çılap geçerdi karşıya. Yani yürüyebilecek kadar taşın üstüne bas, öteki taşın üstüne bas. Sincap gibi geç. Öyle bir Vatan Caddesi'ydi. Merhum Menderes. Yazık ya. O adamcağız amele oldu. O adamcağız başbakandı ya. İşçilerin başında. Cami çevrelerini, duvarlarını Sivaslılar ekseri. Cıkkıdı taşa süs yapıyorlar güya. Öyle işçiler çoktu. Aksaray öyleydi. Muratpaşa Camisi'nin etrafı, Valide Sultan'ın etrafı, Laleli Camisi'nin camiye gitmezdi insanlar. Cami soğuktu. Yanmazdı. Kömür camide o soba yanmazdı. Kalorifer yok. Ekseri camiler tamir görürdü kızım. 4 yıl falan. 4 yıl bir cami tamir olur, restore olur. O yıllar lüks yoktu. Apartmanda komşular birbiriyle anlaşırlar. Akşamları teravih namazını evde kılarlar. Bir kişi namaz kıldırır. O kişiye biraz para verirler aralarında. Bu zavallıcık iki büklüm ne yapsın, hem para gelsin hem orada akşam yemeğini yer. Yani bu Laleli'deki apartmandakiler evlerinde kılardı namazını. O Laleli camisi kaç yıl kapalı kaldı kızım. Laleli yıkıntı, berbat. Ağaçlar vardı, o ağaçları kestiler, genişlettiler caddeyi. Şimdiki gördüğünüz gibi oldu. Yani mezbelelikti biraz. Yani hoca vaiz verir. Hocanın vaizine gezmeye gider gibi hanımlar giderler. Mescit cami. Hocayı dinlerler. Böyleydi. Ayrıca yabancı geldi mi göze batardı. O yabancıya dikkat ederlerdi. Aksaray çok dikkatliydi. Anadolu'dan gelirler, dikkatliydiler. Yalnız ben biraz bir yere gideceğim ama. Aksaray bir defa çukurdaydı. Fatih yukarıdaydı. Saraçhanebaşı. Orada bir park vardı. O parka gidip otururduk. Oradan geçtik hatta şimdi bugün. Efendim orada Zeynep Kamil Okulu. 1942'den yanmış yatılı okul. Bir zamanlar padişahın oğlu kızı oralarda okumuşlar. Zeynep Kamil padişaha yakınmış. Bunlar okul yapmak, hastane yapmak, kendinin çocukları yokmuş. Padişaha yakın olduğu için buralarda yapmışlar. Tarih. Ama ne yazık ki bu okul yandıktan sonra Sultan Hastanesi mi yapıldı, ne yapıldı bir şeyler. Parsellenmiş, bir şeyler olmuş. Horror'un başlangıcı. Peki bir gün geldi, burası bir kazıldı, altı şehir çıktı. Roma tarihinden de evvel, Allah Allah. Deniz varmış ya, deniz oraya kadarmış. Düşünebiliyor musunuz? O Haliç'in ayağı suyu oradan gidermiş.
Ama burası yönetici yeri. Çünkü taş oymacılıkla heykeller çıktı, tarih çıktı. Efendim burada kayıklar varmış. Şimdi Haşimişcan geçidi, yol geçiyoruz, toprak. Hayret ki şu İstanbul şehir örtülmüş, ikinci bir şehir üstü. Örtülmüş o cami, Saraçhanebaşı Camisi, padişah oğluna için yaptırmış. Oysa bunların altında kilise var kızım, şehirler var ama bunları kaldırıp koparmaya imkan yok. Peki biz oraları gördük mü? Pek içine girmedik. Ama yapılırken belediye binası, benim bir akrabam mimardı, Kemalettin Bey, Kemal Balsarı. O mimar abinin sayesinde şöyle bir giderken gelirken bakardık, mimar abimiz. Belediyede encümen azasıydı. Üniversite laleli yarımdı. Kamyonlar, topraklar gider gelir o topraklar derken onlar da bitti. Güzel oldu İstanbul, güzel. Bayramlarımız güzeldi. Çünkü biz bayramlarda affedersiniz banyomuzu yapar, saçımızı başımızı şöyle bir derler toplar. Bugün bayram. Ev temiz, elimiz temiz. Bir gün evvelden ya yaprak sarması yapardım ya kuru fasulye yapardım. Dolap olmadığı için bir yemeklik balkona koyardım. Yerdik onu. Fakat bayramlarda gerçekten insanlar birbirine şimdiki gibi sargın değildi. Neden? Her evde bir ihtiyar, kayınvalide, kayınpeder. O insan müşkün duruma düşer. Çocuk dersi var. En iyisi gitmeyelim. Yok evimizde olalım. Evimizde radyo dinleriz. Veya bazen şöyle çıkar dondurma yemeye gideriz. O Yeni Kapı'ya doğru inmeden orada solda Bodrum'da bir çok güzel Maraş dondurması olur. Yavaş yavaş gideriz. Ay, ikindiye doğru geri. İşte bizim bayramımız buydu kızım. Ölenler ölüsüne ziyarete, kabristana gider gelir. Çoluk çocuk. Bayramdır. Dini bayram. Güzeldi. Çocuktum ben ya. Yeni gelin. Koş koş koş. Yeni damat evde oturur. Gazete okur. Ben zavallı koş 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 koş. Nur Osmaniye Camisi'ne kadar. Merdiveni çıkarken bir kaydı ayağım. Sağımda olsun amcalar var. Bakıyorlar. Onlar arasında doğru içeri girdim. Güldüm. Sözde namaz kılıyorum. Sinir tuttu. Ki. Yani o zamanın Saraçhanebaşı Camisi. Oralar diğer taraflar restoran olduğu için. Horhor Camisi mescitti ya. Kavga olurdu kadınlar. Git bana ver, git bana ver. Diz üstüne ya, birbirinin üstüne. Öyle Müslümanlık yapardık. Ayda bir veya bahar, Lale Festivali, Emirgan, yumurta haşlarım, patates haşlarım. Ah o güzel günler, ah. Gideriz. Oturacak yerim bile yok. Şöyle küçük dokunmuş bez. O bezleri niye alır giderdik oturacağız üstüne. Halbuki çay vardı, lokanta vardı ama para gerekir tabii. Öyle yere gidilir mi? O Lale Festivali, Emirgan Koruluğu.
olmaz mı? Gitmez miyiz? Hiç gideriz. Resimler çekeriz lalelerin arasında. Burası da çok güzel. Burada bir bahçe var, pek güzel. Şu İstanbul'da o kadar güzel ki orası. Evet, böyleydi. Tabii Gülhane'nin de mevsimi vardı. Efendim, bütün insanlar artık sel gibi akardı deniz yolu kenarına. Orada belediyenin oturulacak yeri var, otururuz ama çaycı gelir, ne içersin? Şimdi gidiyorum. İşte böyle. Vallahi ben Karagümrük'ü beni korkuttular. Sakın sakın gitme oralara. Bak polis de seni yardım etmez. O taraflara gitme. Ben Karagümrük'e gitmedim kızım. Bir bakkala bile gitmezdim. Korkardım. Hep korkardık bütün arkadaşlar. Temizleme dükkanı vardı. Elbise temizlikçisi o yıllar. Eczane vardı. Komşumla giderdik hep beraber. 3 hanım gider alır gelirdik. Ne lazımsa. Ama vırt sırt gitmezdik. Arada bir. Öyleydi. Muratpaşa Külliyesi. Orada hanımlar gelirler. Kimi kocasından şikayet eder. Kimi yanındakine biraz para verir. Kötü rüya gördüm. Al kardeş şunu çocuğuna harca. Hanımlar birbirine ağırlardı. Ne bileyim Murat Paşa öyle oldu. Murat Paşa'ya pek namaza gidilmezdi. Ama hanım Sivaslılar. Çocukları taş işçisiydi beyefendileri. Ve o çocuklar babasını uzaktan da olsa görse, babanın alnından ter akar, taş yapar. Hanım da bunalınca tabii ki bir namaz kılar orada. Kenarlardan ebe gümeci toplar, hamur yapar, sacın üstünde yapar, çocuklarına yedirir. Para pek yoktu ya, yoktu. Karşılaştırırsam kızım, benim oturduğum ev hala duruyor. Dönüşüm öyle, yok öyle bir şey. Ve bit pazarıdır. Arka balkona çıkıp şöyle bakınca. Sonradan bit pazarı yapıldı orası. Hala bit pazarıdır. Arada biraz işte yeşillik ama çok azdır. İşte burası kadar böyle. Ondan sonra o bit pazarı tangudu tungudu, vernik boya sesleri. Orası öyle. Yani ona oranla çok daha rahat yerdeyim. Fakat ben oturduğum sıralar benim önüm boş arsaydı. Bir lokma orayı yap, bir lokma burayı yap. Ne oldu? Oralar. Bak oradan da öyle bir taş çıktı ki yerin altından. Kazdı müteahhit. Yeni mimar, mühendis olacak. Yap hadi. Mısır'dan mı, nereden gel? Taş, mermer gibi beyaz ama mermer değil. Bu taş o kadar sağlam bir taş ki. O taşı acemice kırdılar. Ama yüzeye çıkarsa nasıl çıkaracak yüzeye? Onu temeline attılar o taşlar, o kıymetli taşlar. Eskiden iyiydi, güzeldi. Hanım kadın, beyefendisi. Dini vecibeler, kandiller, birbirimizi lokma tepsi içinde yapar. Biz öyle mağazaya gidip de şekerci dükkana gidip de paket alıp da 2 kilo tatlı ver. Yok öyle. Hamur, fırından bir ekmek hamuru getirir. Yaparız, tavada ederiz. Komşum kandilin mübarek olsun. Pek öyle para vermezdik.
O komşularımız da çok iyi insanlar. Onlar da onu memnun olur. Ama şimdi mümkün değil. Mikrop, hastalık, Covid. İnsanlar merhaba bile demiyor kızım ya. Nerede o komşuluk? Nerede o? Bitti, bitti, bitti. Mesela diyorum. Çorba yapar komşum. Çorba getirdim sana. Nesiyim demiştim. Sana iyi gelir. O bir tencere çorbayı o komşu seve seve alırdı kızım. Ne demek mikroptur? Verme. Hadi lavaboya dök. Şimdiki böyle. Ama haklıdırlar. Bu hastalık insanları korkuttu. Ne yapalım? Kendi kapımız. Ama sinirlilik, ama evin içinde kavga oldu. Olmaz mı? Söylemeyeyim şimdi. Benim oğlan gelmedi buraya. Şikayet etmeyeyim yani. O benim oğlum. Ama gene de iyi insan, gene de güzel. Hep gözümün önünde kızım. Dayanamıyorum, ne olur çık git. Evimde gözümün önünde. Ben onu Mahmut Paşa'da dükkan bıraksam iflas ederdik. Evet. Derin bir Fatihli tarih. Fatih Sultan Mehmet. Yalnız şehit çok var. Oku, oku, oku. Yolda yürürken ayağına şöyle bir çelmek atar yerin altındaki. Zelzele olmaz burada İstanbul'da. Yerin altında ulemalar var. Yani Hatay'daki zelzele İstanbul'da olmaz diyorum. Hiç kimse inanmıyor. Bizim ulemalarımız, Kariye Müzesi, onun etrafı oralara hep yatır kızım. Ermeni'nin içinde varmış, Rum'u da varmış, gayrimüslimi de varmış. Ama onların da okuyan, yerleşen, inan, Allah inandırsın kızım. Oku, 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 gözlerini kapat. Görürsün o sahneyi. O atın sırtından meyve sebze. O Haliç kenarından Fener'e doğru sebze satmaya gidenler. Hala var. Ama hayali var, kendisi yok. Mutluyum ya. Benim kıza bakarsan biz 4. Levent'e gitsek. Sarıyer sırtlarına gitsek. Halbuki güzel bizim yerimiz. Günlük yaşamak için hastanelerimiz yakın, okul yakın, cami yakın. Vesayetlerimiz metro. Metro çok büyük nimet. Havaalanına kadar gidiyor. Daha bile Beylikdüzü bilmem nesi. İlave. Hızlı tren. Yani bizim şimdiki yerimiz gerçekten altın kızım. 1 metrekare yer alamayız. İyi ki zamanda almışız. Çünkü kiralar çok pahalı. Bir de masrafı ağır. Ama ne yapalım, zamanında bilemedik, aldık. 2 milyar falan gidiyor masraf ayda. Isı parası da tabii ki, kapıcı parası, otomatik parası, asansör arızalar parası, bahçe bakım ücreti derken ölmüyoruz ya kızım, ne yapalım? Hani dul bir kadının yaşayabileceği ev değil kızım, ev paralı, masrafı. Kiraya versem, kirada sürünsem daha mı iyi? Git buradan kiraya ver dediler. Restorasyon yapmalı. Bak ne güzel. Böyle yapmalı ki kiraya vereyim. Ben onu ver. Kiracı peşinde koş. Yani bana biraz yük. Oğlanlar evimde evlenemedi. Oğlanların önüne yemek yapıyorum. Bu yaşındayım artık yeter. Belim tutmuyor. Ama şu iyi geldi, şu sandalye. Çok teşekkür ediyorum.
yani biraz içim buruk kızım. Yaşım iler. Ne olur biraz daha 10 yıl daha yaşasam. Tam yaşanacak yer İstanbul. Ayrıca hiç kimse şikayet etmesin. Kalabalığı istemeye gitsin köyüne, anasının evine.